Kapanan kapılar, ulaşılmaz dağlar, sessiz taş duvarlar. Orada gözlerden uzak bir hayat süren kadınlar var. Kimileri onları rahibeler diyebiliyor. Kimileri ise Tanrı'nın gelinleri diyor. Filmlerde görüp merak ettiğimiz o gizemli dünyaya bugün birlikte adım atıyoruz. Peki bu kadınlar neden dünyadan tamamen kopmayı seçiyor? Neden hayatlarını bir manastırın soğuk taş duvarları arasında geçiriyorlar? Gelin bu soruların cevaplarını ararken kendimizi tarihin en sessiz ama en çarpıcı hikayelerinden birinin tam ortasında bulalım. Bugün bildiğimiz manastır yaşamının kökenleri aslında milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemlerde çöl babaları olarak anılan bir grup Hristiyan, kalabalıklardan uzaklaşıp ıssız dağlarda ya da çöllerde inzivaya çekilmeye başladı. Amaçları basitti: Tanrı'ya daha yakın olmak ve dünyevi zevklerden tamamen uzak durmak. Bu insanlar aç kalır, uykusuz kalır, bedenlerini soğukla ya da sıcağın yakıcı etkisiyle sınar, kendilerine bilerek acı çektirirlerdi. İnançları uğruna bedenlerini sınamak onlar için bir ibadetti. Bu yaşam tarzı zamanla sistemleşti. İnziva yerleri manastırlara dönüştü. Manastırların neden hep dağların tepesine, uçurumların kenarına ya da erişilmesi zor yerlere yapıldığını hiç düşündünüz mü? Türkiye'deki Sümela Manastırı ya da Yunanistan'daki Meteora Manastırları gibi örnekler ulaşılmaz olmak için özellikle böyle inşa edildi. Amaç dünyadan tamamen kopmak, insanlarla bağ kurmamak ve yalnızca ibadete odaklanmaktı. Bu uzaklık sadece fiziksel değil, ruhsal bir mesafe de oluşturuyor. Bir kadının rahibe olabilmesi için öncelikle reşit olması, yani 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmak da temel şartlardan biri. Ancak en önemlisi bu yolu gerçekten kendi isteğiyle seçmiş olması. Orta Çağ'da zorla manastıra kapatılan genç kızlar olsa da günümüz dünyasında böyle bir baskı yasalara aykırı. Şimdilerde rahibe olmak tamamen gönüllü bir karar. Manastır hayatına adım atan biri hemen rahibe olmuyor. Yaklaşık 6 yıl süren bir adaylık dönemi var. Bu süreçte topluluk içinde yaşamayı öğrenmek, sabır, özveri ve alçak gönüllülük gibi temel erdemleri benimsemek gerekiyor. Bu süre boyunca kişiliklerini törpüleyip bencillik ve kibirden arınmaları bekleniyor. Çünkü manastırda birlikte yaşamanın temelinde hoşgörü ve işbirliği var. Adaylık sürecini başarıyla tamamlayanlar başrahibe ve konseyin onayıyla 3 temel yemin ediyor: İtaat, bekaret ve yoksulluk. Bu yeminler dünyevi bağları tamamen geride bırakmak anlamına geliyor. Bekaret yemini özellikle dikkat çekici. Çünkü rahibeler Tanrı'nın gelini olarak kabul ediliyor. Bu metafor Hristiyanlıkta kilisenin İsa'nın gelini sayılmasından geliyor. Bu düşüncenin kökleri ise çok daha eski. Sümer tapınak rahiplerine kadar uzanıyor. Bir rahibe adayı yemin etmeden önce tüm mal varlığını ya ailesine devreder ya da manastıra bağışlar. Çünkü bu yol sadece ruhsal bir yolculuk değil, dünyevi her şeyden arınmayı da gerektiriyor. Onların artık ne evleri, ne paraları, ne de kişisel eşyaları oluyor. Geriye yalnızca üzerlerine giydikleri kutsanmış rahibe kıyafetleri kalıyor. Bu kıyafetler bile sıradan değil. Yırtılamaz, atılamaz ve yedeği yoktur. Her parçası özenle korunur. Çünkü inanca göre bu kıyafetleri ömrü boyunca düzenli ve doğru bir şekilde taşıyanlar öldüklerinde arafta kalırlarsa Hazreti Meryem'in desteğini alacaklardır. Bu inanç cumartesi imtiyazı olarak biliniyor. Manastır hayatı tamamen belli bir düzene dayanıyor. Her gün aynı saatte uyanılıyor, aynı saatte yatılıyor. Sabahın erken saatlerinde toplu dualarla başlayan gün çeşitli işlerle devam ediyor. Kimi bahçede çalışıyor, kimi yemek hazırlıyor, kimi temizlikten sorumlu. Yemekler dua ile başlıyor, sessizlik içinde yeniyor. Yemeğin ardındansa ne sohbet ne gülüşme. Tam bir ölüm sessizliği.
Sadece ibadet, iş bölümü ve kısa molalarda yapılan saygılı sohbetler var. Yemekhanenin dışında yemek yemek hoş karşılanmıyor. Oburluk günah sayıldığı için özellikle Ortodoks manastırlarında et ve süt ürünlerinden uzak duruluyor. Birçok rahibe vejeteryan ya da vegan besleniyor. Rahibelerin aileleriyle görüşmeleri bile bir takım kurallara bağlı. Yakınları ancak baş rahibenin izniyle onları görebiliyor. O da belirlenen odalarda kısa süreli ve mesafeli bir şekilde. Fiziksel temas, samimi kucaklaşmalar bu hayatın bir parçası değil. Manastırdan dışarı çıkmak neredeyse imkansız. Sadece zorunlu dini organizasyonlar için o da baş rahibenin eşliğinde mümkün olabiliyor. Telefon kullanımı ise büyük oranda yasak. Sadece istisnai durumlarda ortak bir telefon bulunduruluyor. Televizyon, o da ancak baş rahibenin seçtiği eğitici ve dini içerikli yayınlarla sınırlı. Dünyadan kopuş burada sadece fiziksel değil, ruhsal bir tercih. Manastırda tüm bu sessizlik ve kurallara rağmen günün belli zamanlarında rekreasyon denilen bir nefes alma vakti bulunur. Bu saatlerde rahibeler bir araya gelir, duygu ve düşüncelerini paylaşır. Kimi zaman hafif sporlar yapılır, kimi zaman dikiş, nakış gibi el işleriyle meşgul olunur. Şaka yapmak serbesttir ama sınırlar dahilinde. Ne yüksek sesle konuşulabilir ne de başkasının sözünü kesmek uygun görülür. Gıybet, dedikodu kesinlikle yasaktır. Çünkü burada huzuru bozacak her türlü davranıştan uzak durmak esastır. Rahibelerin yaşamı neredeyse tamamen ibadetle örülüdür. Günde 7 defa toplu dua edilir. Buna liturji denir. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bu ibadetler gece dualarıyla tamamlanır. Gün boyunca bireysel dualar, meditasyonlar bu programa eşlik eder. Her rahibenin kendi hücresi yani odası oldukça sade döşenmiştir. Yatak, küçük bir masa, birkaç raf ve ikonalar dışında hiçbir şey bulunmaz. Kişisel alanlar bile burada minimaldir. Rahibelerin saçlarını tıraş etmeleri bir yandan bit ve pire gibi sorunları önlerken, asıl olarak nefsi terbiye etmeyi ve bireyselliği yok etmeyi amaçlar. Çünkü saç, kadın kimliğinin ve süsün bir parçasıdır. Manastır hayatında ise herkes eşittir. Bireysel özellikler geri plandadır. Herkes aynı görünür, aynı giyinir, aynı kurallara uyar. Böylece kibir ve benlik duygusu törpülenir. Cemaat ruhu güçlenir. Bir rahibe hastalandığında ya da yaşlandığında onun bakımı diğer rahibeler tarafından üstlenilir. Bu bir görev değil, aynı zamanda bir ibadettir. Manastırlarda vefat eden her rahibenin ismi ve hayatı kaydedilir. Diğer manastırlara haber verilir ve onun adına dualar edilir. Ölüm burada bir ayrılık değil, Tanrı'ya kavuşmak olarak görülür. Bu yüzden cenaze törenleri sessiz, sade ve dua doludur. Konuşmak günah mı? Elbette değil. Ama çok konuşmanın yalanı, dedikoduyu, huzursuzluğu getireceğine inanıldığı için sessizlik temel bir prensiptir. Özellikle Kılani tarikatı döneminde bu sessizlik o kadar önemsenmişti ki rahibeler kendi aralarında iletişim kurabilmek için bir işaret dili geliştirmişlerdi. Bu dil yalnızca temel ihtiyaçları iletmek için kullanılıyordu. Sessizlik, ruhu temiz tutmanın ve Tanrı'ya odaklanmanın bir aracıydı. Orta Çağ'da bazı rahibeler ve keşişler günahlarından korunmak ya da kefaret ödemek için bedenlerine bilinçli olarak acı çektirirlerdi. Kırbaçlanmak, aç kalmak, uykusuz kalmak gibi uygulamalar nefisle mücadele olarak görülürdü. Hatta bazıları kendini sakatlayacak kadar ileri giderdi. Bu gelenek günümüzde resmi olarak yasaklansa da bazı radikal gruplarda hala sürdürülüyor. Eskiden manastırdan kaçmak isteyen biri için ceza çok ağırdı. Bazen ölüm, bazen afaroz. Günümüzde ise bu süreç daha farklı ilerliyor. Bir rahibe bu hayatı bırakmak isterse önce ikna edilmeye çalışılıyor. Dini telkinler ve zaman tanınsa da kararı kesinleşirse papalığa başvuruluyor ve resmi olarak rahibelikten çıkarılıyor. Artık bu bir tercih meselesi. Zorla kimse tutulamıyor. Manastırların kalın duvarları ardında
Herkesin uzak durmayı seçtiği bir hayat var. Bu hayat çoğu insana soğuk, yalnız ve katı kuralların gölgesinde gibi görünse de onlar için bir adanmışlık, bir sadakat yolculuğu. Kimine göre özgürlüğün sınırlandığı, kimine göre ise ruhun özgürleştiği bir dünya. O yüzden belki de sormamız gereken soru şu: gerçek özgürlük nedir? Dışarıdaki hayat mı yoksa içsel bir teslimiyet mi?